Esri narcotics. Esri narcotics. Esri narcotics. Merhaba, bugün sinema tarihinin en sevilen filmlerinden birini masaya yatırıyoruz. Esaretin Bedeli, The Shawshank Redemption. Sinema tarihinde öyle filmler var ki, yani yıllar geçse de unutulmuyor, hep zirvede kalıyor. Esaretin Bedeli de işte tam böyle bir film. Kesinlikle. 1994 yapımı ama bakıyorsun IMDb gibi yerlerde hala en tepede. Evet, inanılmaz bir şey. Peki bu filmi bu kadar özel, bu kadar kalıcı yapan ne? Bugün işte bu modern klasiğin içine biraz daha girelim diyorum. Umudu, yılgınlığı, dostluğu ve tabii özgürlüğü nasıl anlattığına bakalım. Mesela filmin orijinal adı Redemption. Bu kelimenin İngilizce'de birden fazla anlamı var değil mi? Evet, hem kefaret, kurtuluş, günahlardan arınma gibi manevi anlamları var, hem de daha finansal bir anlamı var. Bir borcun ödenip geri alınması gibi ve hepsi filmle bir şekilde örtüşüyor. Stephen King'in kısa romanından uyarlama ama Frank Darabont'un dokunuşuyla nasıl bambaşka bir şeye dönüştüğünü de konuşalım. Evet. Film şeyle başlıyor. Bankacı Andy Dufresne, yani Tim Robbins'in canlandırdığı karakter, karısını ve sevgilisini öldürmekten suçlanıyor. Ömür boyu hapis, Shawshank hapishanesi. Ve orada Red'le tanışıyor, Morgan Freeman'ın oynadığı, hani o her şeyi bulabilen adam. Yıllarca sürecek bir dostluk başlıyor aralarında. Aynen. Ama sadece bir hapishane filmi değil bu, değil mi? Yani umut hakkında, insanın direnci hakkında bir hikaye aslında. Kesinlikle öyle. Zaten IMDb puanı 9.3. Yani 3 milyondan fazla oy almış sitenin zirvesinde. Bu inanılmaz bir seyirci bağlılığı demek. İnanılmaz gerçekten. Ama işin ilginç yanı Oscar meselesi. Evet, o çok konuşulur. 7 dalda aday oluyor en iyi film, Freeman için erkek oyuncu, Frank Darabont'un senaryosu, Roger Deakins'in görüntü yönetimi. Yani önemli dallar bunlar. Ama sıfır ödül. Hiç Oscar alamamış olması tuhaf biraz. Toplamda 21 ödülü, 42 adaylığı var ama Oscar yok. Evet, bu da sinema tarihinde böyle bir not olarak kalmış durumda. Bu durum filmin ilk çıkışıyla da biraz benziyor sanki. Gişede de başta beklediği başarıyı yakalayamamış. Doğru. Bütçesi 25 milyon dolar ama ilk vizyonda Amerika'da ancak 28 milyon dolar gibi bir gişe yapıyor. Yani az. O dönem Pulp Fiction ve Forrest Gump gibi dev filmler var vizyonda. Bir de filmin adı The Shawshank Redemption. Hani kulağa çok ticari gelmiyor belki de ilk başta. Muhtemelen. Ama sonra Oscar adaylıkları geliyor. Sonra işte video, DVD, kablolu TV derken film resmen patlıyor, küllerinden doğuyor adeta. Tam bir efsaneye dönüşüyor. Bu küllerinden doğma durumu aslında yapım sürecindeki o tutkuyu da gösteriyor bence. Stephen King'in kısa romanından uyarlama, biliyorsun. Evet, Rita Hayworth ve Shawshank'in kefareti. Aynen. Yönetmen Frank Darabont için bu bir tutku projesiymiş. Senaryoyu 8 haftada yazmış. Hatta Rob Reiner gibi bir isim yönetmek için 2.4 milyon dolar teklif etmiş ama Darabont reddetmiş. Vay canına. Kendisi çekmek istemiş yani. Kesinlikle. Daha düşük bir ücrete razı olmuş ama ben çekeceğim demiş. Yapımcı Liz Glozer'ın da stüdyoyu ikna etmek için istifasını masaya koyduğu söyleniyor. Yani filme inanmışlar. Bu adanmışlık hissediliyor zaten filmde. O ruh bence filmin ana temasına da yansımış. Umut ve umutsuzluk ya da Red'in dediği gibi kurumsallaşma arasındaki o çatışma. Çok doğru. Andy umudu temsil ediyor. O meşhur sözü var ya yaşamakla meşgul olursun ya da ölmekle. Evet. Red ise başta daha umutsuz, daha sisteme alışmış. Ama o da değişiyor zamanla. Korkudan umuda doğru bir yolculuk yapıyor Red. Film boyunca sigara kaçakçılığı yapıyor Ama kendisi içmiyor, doğru. evet, tek bir sigara bile içmiyor. Hani karakterin o özündeki dürüstlüğe ya da belki sisteme karşı duruşuna bir gönderme gibi. İnce bir detay cidden. Bir de Morgan Freeman'ın oğlunun fotoğrafı meselesi var. Ha evet, o da hoş bir ayrıntı. Genç Red'in sabıka fotoğrafında kendi oğlu kullanılmış. Stephen King evrenine göndermeler de var tabii. Onlar da çok keyifli. Olmaz mı? Mesela Andy'nin çekici sakladığı İncil Evet, ya da Red'in hücre numarası, 237. o da direkt Cinnet filmine gönderme değil mi? O meşhur oda numarası.
King okurları için güzel bir selam çakma durumu. Kesinlikle. Andy'nin kaçışı ve sonra yağmur altında kollarını açtığı o sahne zaten sinema tarihine geçti. Bir de kaçışın detayları çok zekice işlenmiş. Posterin arkası, çekicin İncil'in içinde, özellikle çıkış Exodus bölümünde saklanması. Evet evet, o detaylar senaryonun ne kadar zekice kurgulandığını gösteriyor. Film boyunca ipuçları veriliyor aslında. Oyunculuklar da tabii ki harika. Tim Robbins çok iyi ama Morgan Freeman, o anlatıcı sesi filme inanılmaz bir derinlik katıyor. Kesinlikle izleyici yorumlarında da, analizlerde de Freeman'ın sesinin filme kattığı o bilgelik, o sıcaklık hep vurgulanır. Filmin ruhu gibi adeta sesi. Roger Deakins görüntü yönetimi de muazzam, ödülü de var. Evet, o atmosferi yaratmada Shawshank'in o boğucu ama bir yandan da içinde umut barındıran halini vermede çok başarılı. Işık ve gölge kullanımı. Hı hı. Thomas Newman'ın müzikleri de öyle. Grammy'ye aday olmuştu sanırım. Evet, adaylığı var. O müzikleri olmadan film aynı etkiyi yaratmazdı herhalde. Açılışta çalan If I Didn't Care şarkısı bile atmosferi hemen kuruyor. Çok zekice bir seçim o da. Dönemi, Andy'nin ruh halini hemen veriyor. Bir de kamera arkasından ilginç bir detay var. Neymiş? Andy ile Red'in avluda ilk konuştukları sahne var ya, Red sürekli top atıyor. Evet hatırladım. O sahnenin çekimi tam 9 saat sürmüş. Morgan Freeman hiç şikayet etmeden 9 saat boyunca top atmış. Ertesi gün sete kolu askıda gelmiş. Şaka yapıyorsun. İnanılmaz bir adammışlık. Gerçekten öyle. İşte tüm bu parçalar birleşince ortaya Esaretin Bedeli gibi bir başyapıt çıkıyor. Hapishane filmde sadece fiziksel bir yer değil, sanki insan ruhunu ezmek için tasarlanmış bir sistem gibi değil mi? Aynen öyle. Buna en iyi örneklerden biri de Brooks karakteri bence. James Whitmore Brooks rolünde kısacık ama çok etkileyici bir performansı var. Çok doğru. Yani 50 yıl içeride kalıyor ve sonra dışarı çıkmaktan resmen korkuyor. Sistem ona öyle bir kurumsallaştırmış ki dışarısı onun için tamamen yabancı, hatta korkutucu bir yer olmuş. Çok trajik. İçerisi dışarıdan daha güvenli geliyor ona. İşte tam da bu yüzden, bu kurumsallaşma tehdidi yüzünden Andy'nin kaçışı daha da şaşırtıcı oluyor izleyici için. Çünkü film başta bu kaçış fikrini biraz küçümsüyor gibi hani. Evet, Red'in o meşhur lafı var çekiçle ilgili. Aynen. Red ne diyor? Bununla duvarı delmek 600 yıl sürer. Evet. İşte bu gibi şeyler beklentiyi düşürüyor ve finaldeki o etkiyi, o vay be anını daha da güçlendiriyor. Aslında hapishane filmlerinde kaçış beklenen bir şeydir ama burada bir dönüm noktası, bir mucize gibi hissettiriyor. Kesinlikle. Ve bu da bizi filmin belki de ana temasına getiriyor. Umut ve korku arasındaki o sürekli mücadele. Hı hı. Andy en zor anlarda bile umudun simgesi gibi. O küçük eylemleri bile çatıda arkadaşlarına bira ısmarlaması. Kesinlikle. Ve tabii ki opera sahnesi, Figaro'nun düğünü, Andy'nin cezalandırılacağını bile bile o müziği tüm mahkumlara dinletmesi. En karanlık yerde bile güzelliğin, sanatın gücünü gösteriyor resmen. İnsan ruhunun bastırılamayacağını. Unutulmaz anlardan biri. Ah, evet, o birkaç dakika sanki duvarlar eriyor değil mi? Herkese bir nefes aldırıyor, bir umut veriyor. Özgürlük hissi veriyor resmen. Sadece kendisi için değil, başkaları için de umudu ayakta tutuyor Andy. Aynen öyle. Müzik orada adeta bir sihir gibi işliyor. Ama diğer yanda Red var. Başlangıçta umudu tehlikeli buluyor değil mi? Evet, umut tehlikeli bir şeydir, insanı içten içe yer bitirir gibi bir lafı vardı. Aynen. Brooks ise umudunu tamamen kaybetmiş durumda zaten. Onun sonu çok acı. Yani umudun ne kadar kırılgan olduğunu da görüyoruz aslında. Tommy karakterinin başına gelenler mesela. Ah evet, Tommy. O olay Andy'nin masumiyetini kanıtlama şansını yok ediyor ve Andy'yi bile neredeyse pes etme noktasına getiriyor. Ama filmin sonunda Red'in o dönüşümü, o çok etkileyici. O İncil meselesine bir dönersek, müdürün lafı vardı hani kurtuluş İncil'in içindedir diye. Evet, ne kadar ironik değil mi? Andy için bu söz resmen gerçek oluyor. Hem de nasıl. Kaçış sahnesi zaten başlı başına inanılmaz. O çamurdan geçip yağmurda arınması. Tam bir yeniden doğuş sahnesi. Kısacası, Esaretin Bedeli'nin bu kalıcı çekiciliği sanırım en karanlık koşullarda bile direnen o umudun,
dostluğun gücünün ve hem fiziksel hem de zihinsel esaretten kurtulma arzusunun evrensel bir hikayesi olmasında yatıyor. Kesinlikle. Andy ve Red'in o son sahnesi adeta bir özgürlük manifestosu gibi. Çok güçlü bir final. İz bırakan bir final. Film bittikten sonra akılda kalan o güçlü duygu belki de sana şu soruyu sorduruyor. Senin hayatında umut hangi duvarları aşmana yardımcı oluyor? Bunlar gerçek duvarlar mı yoksa kendi zihnimizde ördüğümüz duvarlar mı? Peki siz ne düşünüyorsunuz bu film hakkında? Yani sizi en çok hangi sahnesi etkiledi? Evet, o umut ve korku arasındaki ince çizgi sizin hayatınızda nasıl bir yer tutuyor mesela? Ve bitirirken şöyle bir soru bırakalım. Filmdeki o kurumsallaşma fikri, bu sadece hapishane duvarlarına mı özgü sizce? Güzel soru. Yani gündelik hayatımızdaki alışkanlıklarımız, iş yerindeki kurallar, toplumsal beklentiler, bunlar da bizi farkında olmadan benzer şekilde sınırlayıp değişime dirençli hale getiriyor olabilir mi? Es Podcast.